Herkese selamlar. Ümit Özdağ ismini hiç duydunuz mu? Eğer duymadıysanız yakın zamanda çokça duyacaksınız. Neden mi? Gelin hem Ümit Özdağ'ı tanıyalım hem de neden bu ismi çokça duyacağız bir gözden geçirelim. Beni en çok endişelendiren şey Suriye'de bir iç savaş çıkması. Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa kesemezsin. Şimdi kafa keseceğim abi. Ne istiyorsun kardeş? Küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı. Sanki biz size dedik ki gidin bizim yere kurtarın. Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkartacak ve biz Türk milletinin başına böyle bir felaketin gelmemesinin mücadelesini veriyoruz. Ümit Özdağ şu an Zafer Partisi isimli yeni kurulan bir partinin lideri. Son yıllarda sadece Türkiye değil, ülkelere baktığımızda lider çıkarma, liderlik vasıfları taşıyan insanları yönetici konumlarına getirme ile ilgili sorunlar var. Yani lider vasfı taşıyan insan sayısı bir elin parmağını geçmiyor. İşte Ümit Özdağ liderlik vasfı taşıyan en önemli isimlerden bir tanesi. Yiğidi öldür hakkını yeme yani. Kendisi 3 Mart 1961'de Japonya'da dünyaya geldi. Soyu Kumuk Türklerine dayanıyor. Yani atadan babadan Türkoğlu Türk. Babası Muzaffer Özdağ. Gerçekten de önemli bir isim Muzaffer Özdağ. Baba Muzaffer Özdağ kurmay subay. Nuriye ve Abdülkerim Özdağ'ın 7 çocuğundan 3.'sü olarak Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuş. Milli Birlik Komitesi'nin ana beyinlerinden biriydi. Ama 1960 darbesi olunca devlet içinde ne kadar milliyetçi insan varsa büyük bir bölümünü sınır dışı etmişlerdi. Muzaffer Özdağ da o milliyetçilerden, o vatanperverlerden biriydi. Kendisine Japonya'da hükümet danışmanlığı görevi verilmişti. İşte oğul Ümit Özdağ da bu sebeple Japonya'da dünyaya gelmişti. Ümit Özdağ'ın dedesi olan İstiklal Harbi gazisi Süvari Yüzbaşı Mikail, Osmanlı Devleti'ne isyan eden, bölücülük yapan Şeyh Said'i yoğun çalışmalar sonucunda Abdurrahman Paşa Köprüsü'nde yakalayan ve Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'ne teslim eden kişidir. Yani kısaca bu devlete de, bu millete de soylar boyu hizmet etmiş bir aileden geliyor Ümit Özdağ. 1990'da doçent, 2001'de profesörlük unvanını almış. Babası Muzaffer Özdağ onu milliyetçi, ülkücü bir kişilik olarak yetiştirmişti. Çünkü Muzaffer Özdağ 1960 darbesinden sonra Japonya'ya gidip tekrar Türkiye'ye dönene kadar o dönemin en önemli milliyetçi lideri Alparslan Türkeş ile iletişimini hiçbir zaman koparmadı. Ayrıca Muzaffer Özdağ, Alparslan Türkeş'in de en çok sevdiği ve güvendiği isimlerden biri olmuştu. Dolayısıyla Ümit Özdağ da milliyetçi, ülkücü bir karakter olarak yetişmişti ve hiçbir zaman milliyetçi bir parti olan MHP'den kopmadı. 2006 yılında Milliyetçi Hareket Partisi 8. Olağan Kongresi öncesinde parti lideri Devlet Bahçeli'nin karşısında aday olacağını açıklamıştı. Ancak parti yönetimi çok ilginç bir şey yaptı. Kongreye 2 gün kala Ümit Özdağ Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi ve böylece adaylık konusu da kapanmış oldu. Ümit Özdağ konunun peşini bırakmadı ve mahkeme kararı ile 2010 yılında yeniden partiye üye oldu. Bu arada Devlet Bahçeli ve parti yönetimiyle de araları düzeltmişti. 12 Haziran 2011 yılındaki seçimlerde MHP İstanbul 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 2015'te ise MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP MYK üyesi seçildi. Ümit Özdağ MHP'ye genel başkan olmak istiyordu ve mücadelesini bırakmıyordu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyordu. 24 Şubat 2016 yılında parti içi demokrasi gereğince kongre yapılmasını talep ederek görevinden istifa etti. Tabi süreç yargı yani mahkeme ile ilerleyecekti. 9 Nisan 2016'da yeniden MHP Genel Başkanlığına aday oldu. Ancak mahkeme süreci sebebiyle kongre iptal edilmişti. 15 Kasım 2016 yılında ise tekrar MHP'den ihraç edildi. 2017-2021 yılları arasında Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti'ye katıldı. Belki de hayatının hatasını yaptı. Partinin hem en güçlü ve nüfuzlu kurucusu hem de İstanbul milletvekiliydi. Ancak daha sonra partinin içine FETÖ'cülerin sızdığını, hatta İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın da tescilli FETÖ'cü olduğunu ve kendisinin susturulmaya çalışıldığını iddia etti. Ve İyi Parti yönetimi Ümit Özdağ'ı ihraç etti. Şimdi zaman içerisinde bazı şeyleri daha iyi görme imkanı oluyor. Ben
FETÖ'ye yakın bütün unsurların İYİ Parti'ye sızmasını elimden geldiği kadar engellemeye çalıştım. Daha sonra mahkeme kararı ile döndü. Ama mesele dönmek değildi. Mesele hak aramaktı. Haksız ihraç edildiğini parti yönetimine göstermiş oldu ve sonra kendisi istifa etti. 2021'de ise Zafer Partisi'ni kurdu. İşte bizim videomuzun asıl bam teli burası. Neden biliyor musunuz? Hani dedik ya Ümit Özdağ ismini çok duyacaksınız diye. İşte bu yüzden. Çünkü Türkiye'de her geçen gün büyüyen bir mülteci sorunu, Suriyeli sorunu var. Elbette ki savaş mağduru olanları, yardıma muhtaç olanları insani bir vazife olarak yanımıza alalım. Destek olalım. Bu mesele çok ayrı bir mesele. Ancak bugün Suriyeli konusu gerçekten insanların canını sıkacak duruma geldi. İşte Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurduğundan beri Suriyeliler Suriye'ye tatile gidebiliyorsa daimi yaşamak için kendi yurtlarına da dönebilirler diyordu. Kaçtığını iddia ettiği bir yere tatile giden biri mağdur değildir diyorlar. Suriye'ye giden genç hem tatilini geçirmeye hem evlenmeye gidiyor. Ümit Özdağ ve ekibi Suriyeliler geri dönsün diye yoğun bir mücadele veren imza kampanyaları düzenledi. Tabii bu onları sadece Suriyeliler dönsün diyen parti değil, aynı zamanda Suriyelilerin dönmesi için çalışma yapan, fiziki adımlar atan tek parti haline getirdi. Daha önce Afganistanlıların Türkiye'ye yoğun şekilde girmesiyle ilgili yaptığım bir videoda ben bahsetmiştim. Türkiye'nin demografik yapısını bozmak istiyorlar demiştim. Ümit Özdağ ve ekibi de aynı görüşte. Çünkü demografik yapısı bozulan ülkeler er ya da geç parçalanmaya mahkumdur. Ümit Özdağ mülteci ve Suriyeli konusunda açıkça şunu söylüyor kardeşim. Kayıtlı ve kayıtsız 5.3 milyon Suriyeli var. Afgan, Iraklı, İranlı tümünü toplarsan bu sayı 8 milyonu buluyor. Yani şu anda Türkiye olarak kaçaklarla ve sosyal yardım yaptığımız Suriye'nin kuzeyinde olanlarla birlikte 11 milyon insanın yükünü taşıyoruz abi biz. Ve ilginç bir şey söylüyor Ümit Özdağ. Kilis'te Suriyeli nüfusu o kadar artıyor ki arttıkça huzuru bozulan Türkler de bölgeyi terk ediyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Kilis'te şu an Türkler azınlıkta. Yani Kilis'in çoğunluğu Suriyelilere ait oluyor. Artık Kilis değil, Küçük Suriye olacak. Ve dikkat çekici bir iddiası daha var Ümit Özdağ'ın. Hatay'da 9 yıl sonra Türk ve Suriyeli nüfusu eşitlenecek diyor. Ve başka bir açıklamasında da çok daha ilginç ve iddialı bir söz ediyor. Suriyeliler bombalandığı için Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'ye gelmesi için bombalanıyor diyor. Gerçekten bu iddia çok ama çok önemliydi. Çünkü bu iddia doğruysa Türkiye'nin demografik yapısı bozulması için derin bir plan devredeydi. Ve bir soru soruyor Ümit Özdağ. Cumhurbaşkanlığı desteğiyle Hacettepe Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmada Suriyeli kadınların doğurganlık oranlarıyla Türkiye vatandaşı olan kadınlarımızın doğurganlık oranları karşılaştırılıyor. Suriyeli kadınların ortalama doğurganlığı 5.8. Türk kadınlarının kaç dersiniz? Sadece %2. Ne demek abi bu? Ümit Özdağ cevap veriyor. Suriyeli nüfus artış hızı %100'den çok fazla. Çok değil, 20 yıl sonra 15 milyon Suriyeli olacak Türkiye'de diyor. Diğer azınlıkları bu hesaba katmıyoruz. Sadece Suriyeli sayısından bahsediyoruz. Ve tekrar Ümit Özdağ soruyor. Böyle bir nüfus yoğunluğunda Türkiye'de birlik, dirlik, huzur sağlanır mı? İşte Türkiye'yi parçalamak adına demografik yapıyı bozmaya çalışıyorlar dememizin aslında sebebi tam olarak da bu. Hani belki birileri şey diyebilir. Ya 15 milyon Suriyeli ile demografik yapı bozulur mu kardeşim? Bozulur kardeşim, bozulur. Tarihte bunun örnekleri var. Akdeniz çevresinde 300'lü yıllarda hüküm süren büyük bir imparatorluk vardı. Daha sonra kavimler göçü ile 375 yılında birçok göç aldı. Koca imparatorluktu. Ve sonra kendi demografik yapısını bozmuş oldu. İş gücü lazım diye almıştı. Bu durum onlara pahalıya patladı. Farklı kültürlerdeki halklar iç çatışmaya, karışıklığa, anarşiye yol açtı maalesef. Ve nihayet yoğun bir göç almaları onların sonunu hazırlamış oldu. 395 yılında koca imparatorluk ikiye bölündü. Kimden? Hangi imparatorluktan bahsediyorum biliyor musunuz böyle koca imparatorluk derken? O ihtişamlı, kimse bizimle savaşamaz, kimse bizimle baş edemez, kimse bizi yıkamaz dedikleri Roma İmparatorluğu kendi içinden yıkıldı. Göç aldığı için, demografik yapısı bozulduğu için. Kuruluşundan ikiye bölünüşüne kadar süper güç olarak var oldu Roma İmparatorluğu. Türkiye
kolay kolay yıkılacak bir devlet değil. Türkiye gerek genç nüfus gerekse son yıllarda savunma sanayine yapılan yatırımlar sebebiyle kolay lokma olmayacaktır. Ayrıca Türk dünyasında lider ülkedir Türkiye. Yani Türkiye'yi öyle topla tüfekle yıkamayacaklarının emin olun onlar bizden daha iyi farkında. Bunu onlar da biliyorlar. Savaş ile hakkından gelecekleri bir ülke değil Türkiye. İşte bunun için demografik yapıyı bozmak istiyorlar. Ümit Özdağ ve arkadaşlarının mücadelesi de tam olarak işte bu. Türkiye'de demografik yapı bozulmasın. Eğer bozulursa ortada Türkiye falan kalmaz.